Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Hiçbir zaman modası geçmeyen elma kurabiyesi tarifiyle geldim. Şekli oldukça güzel, kalıp kullanmadan şekilleri oluşturdum. Bu şekildeki kurabiyeleri ilk kez benim kanalımda seyredeceksiniz. Tamamıyla doğaçlama hazırlamış olduğum tarif için videoma geçelim. İlk önce kurabiyelerimizin iç harcını hazırlayalım. Bunun için orta boy 5 adet elmaya ihtiyacımız var. Böyle kırmızı ya da sarı fark etmez, karışık da kullanabilirsiniz. Evde olan elmalarımı soyarak rendenin iri gözünden rendeledim. Yapışmaz bir tavan içerisine rendelemiş olduğumuz elmaları yarım su bardağı toz şekeri alıp ara ara karıştırarak suyunu çekinceye kadar pişirelim. İyice suyunu çektikten sonra yarım çay bardağı iri kıyılmış ceviz içi, bir çay kaşığı toz tarçın ilave edip karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıp iç harcımızı soğumaya bırakalım. Hamuru hazırlamak için oda ısısında bekletilmiş olan 175 gram tereyağı, bir küçük çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1,5 yemek kaşığı nişasta, yarım paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke ilave edip karıştıralım. Dört buçuk su bardağı un ekleyip hamuru toparlayalım. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne, unun kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Göstermiş olduğum kıvamda bir hamur elde edip hamuru fazla yoğurmadan böyle çiğ köfte hamuru tabağa vurar gibi ara ara tabağa vurarak hamurun toparlanmasını sağlayalım. Hamuru iki parçaya ayırıp iki yağlı pişirme kağıdının arasına alıp merdane ile açalım. Hamurumuz yarım santim kalınlığında, yani aşırı inceltmeyelim çünkü elmalı kurabiyemizi rulo haline getirmeyeceğiz. Tek kat halinde olacak. İç harcını yerleştirip üzerine süsleme için kalan parça hamurları kullanacağız. Yarım santimden daha ince olmasın lütfen. Hamurum istediğim inceliğe geldi. Şimdi şöyle bir hamur kesme ruletiyle hamurumu kare kare şeklinde keseceğim. Öncelikle şu kenardaki tırtıklı kısımları ayırıyorum. Bunları sonrasında toparlayıp tekrardan açacağım. Dilerseniz evde kare bisküvi ya da kurabiye kalıplarınız varsa onunla da hemen kesebilirsiniz. Bende kalıp yoktu. Her evde de kalıp olmayabilir. Böyle bir kesici ruletle de istediğimiz şekilleri oluşturabiliriz. Kareleri keserken de her birinin eşit olmasına özen göstermek için yine kenar kısımlarda fazlalıklar olursa onları da ruletle kesip bir kenara alalım. Kesmiş olduğumuz kareleri yağlı pişirme kağıdı sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine dizelim. 30 adet, yani bir tepsi dolusuna kare kestikten sonra kalan hamurumuzu yine aynı şekilde yağlı kağıt arasında açıp bu kez uzun ve ince şeritler halinde keselim. Kestiğimiz ince şeritleri kurabiyelerimizin süslemesinde kullanacağız. Yine kenarda kalmış olan hamurları da hiçbir şekilde israf olmuyor. Hepsini toparlayıp aynı şekilde ince ince kesiyoruz. Bir tane kare örnek olarak alıyorum. Karenin boyutuna göre biraz uzun olacak şekilde parçalar kesiyorum. Her bir parçayı köşeden köşeye getireceğimiz için kestiğimiz ince şerit parçaların uzunluklarının karelere göre biraz uzun olması gerekiyor. Soğumuş olan iç harcından bir çay kaşığı dolusu her bir kurabiye hamurumun içerisine yerleştiriyorum. Böyle dolu dolu olsun. Görünümü de daha güzel oluyor. Hem de yerken iç harcı dolu dolu olunca elma kurabiyeler daha bir lezzetli oluyor. Arkadaşlar, videomu buraya kadar seyrettiyseniz ve henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Yorumlarınızı eksik etmeyiniz lütfen. Videomun linkini faydalı bulursanız yakınlarınızla da videomun linkini paylaşmayı unutmayınız lütfen. Şimdiden desteği olan herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Üzerini süslemek için kesmiş olduğum hamurları
kare hamur şeklinin köşesinden diğer bir köşeye gelecek şekilde üst üste yerleştiriyorum. İçleri dolu dolu iç harcı olduğu için görünümü de çok güzel oluyor. Zaten hamurumuzda yarım paket kabartma tozu kullandığımız için hiçbir şekilde şeklinde de değişiklik olmayacak. Kurabiyelerimizin şeklinin bozulmaması için bir diğer püf noktası ise kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış fırına gönderdiğimizde ilk 5 dakika 230 derecede, ardından kalan 25 dakikada 170 derecede pişmesini sağlayacağız. İlk 5 dakika yüksek dereceye almamız kurabiyelerimizin kendisini salmadan güzel bir şekilde pişmesini sağlayacak. Tıpkı şu anda görüntüde de gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kurabiyelerimiz şekil değiştirmemiş oldu. Kurabiyelerimiz fırından çıktılar. Kurabiyelerin taban kısımlarının pembeleşmesi, pişmesi için yeterli. Üst kısımlarını fazla pembeleştirmeyin. Böylelikle renkleri de çok daha güzel oluyor. Her bir tarifimde olduğu gibi bu tarifim de gerçekten çok lezzetli oldu. Deneyip lezzetini beğenmediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Bütün tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.